Merhaba sevgili seyirciler. Oktay Usta'nın mutfağına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İki elimde de domates, bir tanesi salkım, bir tanesi de büyük boy domatesten. Efendim domateslerle birlikte kış hazırlığı yapmak istiyorum. Zaman şimdi geldi. Bu sezon çabuk geçer. Ondan dolayı efendim mevsiminde, sezonunda domatesler, patlıcanlar, biberlerle birlikte soslar hazırlamak istiyorum. Kış hazırlığı. Kış hazırlığında neler yapacağım? Bir domates sos yapacağım. Sonra patlıcan ve biberle birlikte fırında güzel soslu patlıcan, domates, biber yapacağım. Kahvaltılık biberli, acılı, sarımsaklı sos yapacağım. Sonra küp küp doğranmış kırmızı biber, yeşil biber. Sonra karnıyarık için patlıcan. Patlıcan burada orta boy kemer patlıcanla birlikte efendim karnıyarık. Kışın canımız karnıyarık çektiğinde işte mutfağımızda zamanında hazırlamış patlıcanlarla güzel karnıyarık yapabileceğiz. Evet, şimdi başka bir de domatesi rendeleyeceğim. Rendeleyip bardakların içerisine dolduracağım. Kışın çorbalara, köftelere güzel güzel böyle verebileceğiz. Efendim rendelenmiş domates. Nefis. Şimdi hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyor şifa niyetiyle. Çünkü bunların hepsinin mevsimi kısa. Ondan dolayı sezon bitmeden elimizi çabuk tutup önce karnıyarıktan başlamak istiyorum. Sonra diğer aşamalara geçeceğim. Efendim karnıyarık için orta boy patlıcanı güzel soyuyorum. Soyduktan sonra tam şuradan şöyle açıyorum. Bir havuz gibi. Şöyle bir yarık açıyorum. Karnıyarık. Yani şuranın içi dolacak. Bu bölüm. Evet, şimdi karnıyarıkta şöyle görüyoruz. Buraya tepsi alıyorum. Sevgili seyircilerim, şimdi patlıcanları soydum. Soyduktan sonra bir kase içerisine zeytinyağı alıyorum ve zeytinyağı süreceğim patlıcanlara. Yağda kızartmak yerine patlıcanlara fırça yardımıyla yağ sürüp önceden ısıtılmış 240 derecelik fırında patlıcanları pişireceğim. Ve bu sayede hem fırında pişmiş hem daha az yağlı karnıyarık patlıcanı elde etmiş olacağız. Her tarafına sürüyorum fırça yardımıyla. Kaseye yağ koydum. Çünkü benim böyle yaptığım zaman verdiğim yağla yetinir. Diğer türlü yağda kızarttığımız zaman patlıcan yağı seviyor. Dolayısıyla biraz fazladan yağ çekebilir. Ama bu yöntemle hiç çekemez. Biraz böyle yağ koydum. Fırçayla her tarafını yağlıyorum. Şöyle şuradaki karnıyarık içleri dolacak olan bölümü üste getiriyorum. Kalan yağımdan şöyle ne kadar? 3-4 çorba kaşığı kadar sürdüm. Yani döktüm kaseye. Sonra da içine şu yarıkları da sürüyorum. Güzel. Ve önceden ısıtılmış 240 derecelik fırına patlıcanları gönderiyorum. Şu güzelliğe bakın. Rabbim ne güzel vermiş. Gidiyor fırına. Fırında kızaracak. Sonra detayları göreceğiz. Ama ben çalışmaya devam ediyorum. Toplamda 6 tane kış hazırlığı yapmak istiyorum. Fırının orta katına hemen gönderiyorum patlıcanları. En üst seviyedeki ısıyı verdim. 240 derece. Turbosunu da açayım. Tamam. Çalıştı. Karnıyarık patlıcanını fırına gönderdim. Şimdi tencereye bolca su koyuyorum. Yarıdan biraz fazla geçsin. Şimdi domatesler zamanında olunca çok güzel. Ya Rabbi ne kadar güzel. Şurayı açıyorum. Baştan açıyorum. İstersen sonra da açabilirsin ama ben baştan açmayı tercih ediyorum. Sonra daha işim kolay olduğunu düşünerekten. Bakın bir tane daha hemen görelim. Şurayı çevirerek aldım. Sonra hafiften çok derine gitmeden derine gittiğimiz zaman bu defa bir katman daha aşağıdan gidiyor. Su kaynamak üzere. Şok yapacağım. Yani bir sıcak su, bir soğuk su dalgası olacak. Şimdi hemen şuradaki salkımlardakilerden de aynı işlemi yapmak istiyorum. Salkım domatese de aynı. Bu salkım domatesini şuraya kesmeye gerek yok. Çünkü çok az bir şey var orada. Hop. Evet, patlıcanlar %80 pişmiş olacak karnıyarık için. Fırına gönderdiklerimden bahsediyorum. Canım, kaynadın mı? Açtım kapağını. Şu anda su kaynamış. Evet.
Şimdi suyun içerisine domatesler gelecek. Önce büyük domateslerle başlayayım. Böyle bırakırsak üzerimize su gelir diye böyle kevgire koyup da bırakıyorum. Bayağı büyük çünkü bu domatesler. Kaynamış olan suda çok uzun süre kalmasına gerek yok. Buradaki amacımız domatesi pişirmek değil. Buradaki amaç tamamen kabuğunun soyulması için, kabuğun ayrılmasına yardımcı olması için yapıyoruz bu işlemi. Hemen soğuk su ve kaynar sudan sonra soğuk suya alıp şok yapacağız. Zaten şurada birazdan göreceğiz. Domates şey yapar. Hemen bir çatlama, bir açılma yapar. Açılmayı bakalım yapmış mı? Şuradaki sanki açılmış gibi duruyor. Gel bakalım canım. Senden başlayalım öyleyse. Evet. Hemen şöyle alıyorum bir tanesini soğuk suya. Bir tane kontrol etmemiz lazım. Yani ayrılmış mı ayrılmamış mı kabuğu diye. Bakalım. Ayrılmış. Güzel soyuluyor bakın. Buradaki o kesmemizdeki amaç burada soyarken işimizi kolaylaştırıyor. Evet. Güzel. Oo. Adam insan da canı çekiyor ya. Domatesin güzelliğine bak. Ya Rabbi ne güzel nimet verdin bize. Evet efendim. Şimdi hemen diğer domatesleri de alıyorum. Gel canım gel. Fazla pişirmemek lazım. Fazla pişirince bu defa şey yapıyor. Biraz kabuk fazladan domatesten gidiyor. Gitmesin. Yani 30 saniye, 50 saniye suyun kaynarlığına göre. Şimdi mesela örneğin şu sudaki ısı düştü. Biz bunları soyarken orası tekrar ısınmış oluyor. Tekrar böyle devam edersek işimiz kolay oluyor. Şimdi bir de salkım domatesten atayım. Onu da görelim. Ondan sonra tüm domateslere aynı işlemi yapacağım. Gelin bakalım canım. Şuradan kenardan bakın. Bırakırken. Kenardan kontrol ederek şöyle yakın ve bırak. Yakın bırak. Eğer yoksa şöyle bıraksak işte böyle olur. Yani yukarıdan bıraktığınızda böyle sular çıkar. Üzerimize Allah korusun yakar. Ama böyle bıraktığımızda sakince yumuşak bir şekilde yandan bıraktık mıydı? Onlar orada güzel kabuklarından ayrılmaları için sıcak suyla buluşmuş oluyorlar. Evet sevgili seyircilerim. Tüm domateslere aynı işlemleri yapıyorum ve az sonra özür dilerim bir an heyecan yapmışım. Sıcak suyun içine elimi daldırdım. Tüm domatesler aynı işlemi yapıyor ve sos yapımına geçiyorum. Sevgili seyirciler, patlıcanlarımız fırında pişti. Karnıyarık ve imam bayıldığı için hazırlamış olduğumuz patlıcanlar fırından geliyor. Şu anda görüyoruz. Hemen şuraya alayım. Şimdi patlıcanlar tepsisinde bu şekliyle soğuyacaklar. %80 piştiler. Sadece kışın içine kıymalı harcı, soğanlı harcı konulup doldurulacak içleri ve güzel mis gibi taze patlıcandan hazırlanmış karnıyarık olacak. Soğumaya alıyorum ve hemen sıradaki işleme devam ediyorum. Sevgili seyirciler, şimdi sıra geldi domates sosu hazırlamaya. Domates sos da içerisine ben kırmızı biber koyuyorum. Şimdi herkesin domates sosu mutlaka güzeldir. Ama bizimki güzelliğiyle birlikte aynı zamanda hem C vitamini içerisinde olacak hem de rengi çok kırmızı olacak. Kırmızı olabilmesi için domates sosa artı kırmızı biber doğruyorum içerisine. Kırmızı biberle birlikte güzel hem C vitaminli hem güzel lezzetli nefis bir kışlık domates sos hazırlamış oluyoruz. Hemen bıçak değiştireyim. Kırmızı biberleri ince olarak doğruyorum. Hepsini bir araya alayım. Zeytinyağında biberleri bir döndüreceğim önce. Evet, biberlerimiz doğrandı. Şimdi bu iki biberi hemen iki tencereye paylaştıracağım. Ama her iki tencereye de öncelikle bir zeytinyağı veriyorum.
Zeytinyağı yoksa evinizde ayçiçek yağı da olabilir. Hangisi varsa, Allah ne verdiyse. Biz onunla yetiniyoruz, Mevla'nın verdiğiyle. Buranın hemen biberini koyuyorum. Zaman kıymetli. Şimdi buraya geçiyorum. 2 tencerede pişireceğim. Kış hazırlığı olduğu için mutfakta ciddi bir yoğunluk oluyor. Trafik çok yoğun oluyor, mutfak trafiği. Evet. Kırmızı biberler önce bir zeytinyağında soteleniyorlar. Sonra doğramış olduğum domatesler gelecek. Şuradaki tencere bayağı bir ısınmış. Onu önceden açmıştım. O bayağı bir ısınmış. Ona hemen acele bir domatesini vereceğim. Domates. Bakın. Güzel. Bakın şu anda mutfakta çok güzel bir biber kokusu. Yani pişmiş biber kokusu da gelmeye başladı. Hem lezzetli hem vitaminli oluyor bu sayede sevgili seyircilerim. Evet, öncelikle şuradaki tencere çok ısındığı için ondan başlamak istiyorum. Evet, şimdi ısılarını artık yükseltebilirim. Çünkü içleri domatesle dolacak. Domatesleri şöyle iri iri doğrayabilirsiniz. Ortadan kesin. Sonra da bu kadar. Ya çok inceltmeye gerek yok. Çünkü zaten birazdan parçalayıcıdan geçecek bunlar. El mikseriyle parçalayacağız. Evet, hemen buradaki tencereye de vereyim. Kışlık domates hazırlıyoruz. Konserve. Hem konserve hem derin donduruculuk hazırlıyorum bugün. İkisini de hazırlayacağım inşallah. Burada 2 çeşit domates kullanıyorum. Bakın, erik domatesle Çanakkale domatesi. Yani büyük boy domatesle yumurta domates. Böyle içi kırmızı olan. Keseyim isterseniz, bir tane görelim. Bakın, içi yoğun kırmızıdır. Görüyor musunuz? Kırmızı. Buradakilerse nispeten biraz daha rengi onlara göre açıktır. Şöyle onu da görelim. Evet. Eldivenler olduğu için durmuyor ellerimde. Bir püf noktası daha vermek istiyorum sevgili seyirciler. Domatesler çok suluysa, bazı domates çok sulu oluyor. Sulu olursa mutlaka suyunu süzdürün. Bizimkiler şu anda normal. Çok aşırı görünmüyor ama şuradakini biraz suyunu almak istiyorum. Gel canım şöyle. Çünkü aşırı sulandırıyor. Bu defa uzun uzun kaynatmak gerekiyor. O suyunu çektirip sos kıvamına gelebilmesi için. Ondan dolayı biraz süzdürmekte yarar var. Evet, buradakini de paylaştırayım. Kırmızıları paylaştırıyorum. Efendim, şu anda soslarımızın kapağı kapalı olarak yarım saat pişirdim. Her ikisinde kapağı kapalı olarak. Önce yarım saat kapakları kapalı olarak pişiriyorum. Sonra da açık olarak kaynatıyorum. Önce domatesin pişmesi için kapatıp sonra da açıp kıvamını koyulaştırmak istiyorum. Bu yöntem çok önemlidir. Önce pişirmek, sonra kıvamını yoğunlaştırmak. Evet efendim, şimdi tuzlarını ekleyeceğim hemen. Bakın, şu anda biraz sulu sulu görünüyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şuna 2 kaşık vereyim. Tuz konusunda serbestsiniz. Tadını kontrol edin mutlaka. Bu biraz daha büyük, buna biraz daha fazla veriyorum. Acı seviyorsanız mesela bir tanesine pul biber koyalım. Biri acılı olsun. Acı sevenler biraz pul biber ekleyebilirler. Buradaki işlem tamamen serbest. Tabii ki kış hazırlıkları biraz zahmetli bir iş. Sabahtan bu yana pazara git, al, gel derken akşam oldu neredeyse. Hava karardı. Ama bu sezonu kaçırmamamız lazım. Çünkü hem lezzetli, hem sağlıklı, hem de ekonomik. Üçü bir arada. Güzel. Şimdi önce böyle bir kapağı açık 15 dakika daha pişsin. Önce kapalı, sonra açık ama daha parçalayıcıdan geçirmedim. 15 dakikada böyle kaynayacak. Sonra parçalayıcıdan geçirip 10-15 dakika daha kaynayacak. Ortalama 1 saat gibi sürüyor sevgili seyirciler. 1 saat, 1 saat 15 dakika. Kazanın büyüklüğüne göre de değişiyor. Ortalama bir kazandan bahsediyorum. Evet efendim, şimdi güzel fokur fokur kaynarken hemen Oktay Usta
soslu, şuradaki domateslerden soslu, patlıcanlı, biberli yapmak istiyorum. Konserve, kışın bir açıyorsun, üstüne bir sarımsaklı yoğurt. Aman ya Rabbi, bu ne güzel. Hemen şuradaki 4 patlıcanı soyacağım. Alacalı olarak, yani siyah beyaz böyle alacalı olarak soyacağım. Şurası biraz sıcaktan etkilenmiş, ocağın sıcağından. Evet efendim, buradaki patlıcanlarımız kemer patlıcan. Evet efendim, son patlıcanı da soyuyorum alacalı olarak. Evet, patlıcanlarımız şimdi soyuldu. Hemen her iki tarafını kesiyorum. Bunu 4'e keseceğim örneğin. Önce ortadan 2'ye, sonra bir daha, sonra bir daha. Evet, burası hazırdır. Ve geldi şimdi sırada biberlerimiz var. Biberler de aynı büyüklüklerde olacak. Şöyle. Biberleri de bu şekilde doğruyor. Sonra yağıyla, tuzuyla karıştırıyor ve fırına gönderiyorum. Patlıcan, biber ayrı ayrı ama aynı anda fırında, turboda pişecekler. Karnıyarıklar bakın şurada soğuyorlar şu anda. İmam bayıldık karnıyarıklar için olan. Evet. Buranın hemen tuzunu ekliyorum. Lezzetli olsun. Her ikisinin de tuzunu verdim. Biraz yağlarını veriyorum. Patlıcan yağı sever. Yağsız olursa yavan olur. Ondan dolayı biraz patlıcana yağ veriyorum. Evet. Şimdi efendim, tuzuyla, yağıyla patlıcanları karıştırıyor ve tepsiye seriyorum. Biberleri de aynı şekilde yağlıyor, seriyor ve önceden ısıtılmış 240-250 derece fark etmez. Turbada üfleyen bir şekilde efendim biber ve patlıcanları pişiriyorum sevgili seyirciler. Güzel, acılı bir biber sos yapmak istiyorum. Sarımsaklı, maydanozlu ve bol acılı. Bu biberler bayağı bir acı. Şimdi bu biberleri güzel şöyle, harika bir yalnız acı bir sos oluyor. Böyle kışın soğuk günlerde özellikle şöyle pilavın yanında, köftenin yanında, aman ya Rabbi nasıl güzel gidiyor. Şimdi evet, tenceremin içerisine aldım. Altını kontrol edeyim. Evet, yakmışım. Ve üzerine biraz burada zeytinyağını biraz fazla veriyorum. Çünkü sos bu. Güzel yenilecek böyle sarımsaklı, maydanozlu ve buradaki domates soslardan ekleyeceğim. Tamam. Evet. Biberler şöyle yağda bir 5 dakika aromaları ortaya çıkmış olacak. Sarımsağı ezeceğim. Maydanozla birlikte. Patlıcanlar fırında. Hemen buradakileri bir kontrol ediyorum. Kış hazırlıkları çok zahmetli. Nefes nefese kaldım. Biliyorum, aynı şeyleri herkes yaşıyor mutfağında. Rabbim sağlık sıhhat versin. O günlere inşallah ailemizle birlikte, sevdiklerimizle kavuşalım. Birlikte güzel sofralarda yer alalım. Şimdi efendim hemen buradakinden başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Domates ve biber güzel sotelendi. Az yağda, tuzunu da koydum. Ama yağ miktarını serbestsiniz. İstersen bol yağını da verebilirsiniz, normal yağ. Sevgili seyirciler, şu anda soslarımız hazır. Her iki tenceredeki sosumuz da şu anda hazır hale geldi. Hemen kahvaltılık dediğim biberi zeytinyağında biraz kavuruyorum. Çünkü kavrulması lazım ki biber kavrulunca, hani biber kızartırız da güzel bir tadı, kokusu gelir ya, kızarmış biber kokusu. İşte onu yakalamak lazım burada. O gelir gelmez buradaki sostan hemen ilave edeceğim üzerine. Patlıcanı, biberi kontrol ediyorum. Canlarım, iyi gidiyorsunuz. Orası kontrol altında. Efendim püf noktasını vereceğim şimdi. Kıvamını kontrol ediyoruz. Tuzuna bakalım. Tuzu da güzel. Onu güzel bir kaşık yardımıyla biraz tadına bakın lütfen. Tuzu çünkü kıvamı, tadı yerinde olursa güzel oluyor. Ondan dolayı söylüyorum. Evet, biberler şu anda az kalmış. Doldurayım, o zamana kadar denk gelir. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynar kaynar dolduracağız yalnız. Püf noktası kaynar kaynar doldurulması. Şifa niyetine.
sevdiklerimizle birlikte. Kışın hava soğumuş, kar yağıyor. Biz hazırlamış olduğumuz bu soslarla pizzalar yapıyoruz, makarnalar yapıyoruz. Evet, şöyle alalım. Güzel. Bir tane daha dolduruyorum. Bir büyük kavanoz, bir küçük kavanoz. Çünkü büyüklü küçüklü doldurmak lazım. Bir seferde bitiremezseniz bu defa açık kalırsa bozulma olur, bir şey olur. Ondan dolayı çok kıymetli, emek isteyen iş. İsraf olmasın diye söylüyorum. Evet, önemli püf noktasını veriyorum şimdi sevgili seyirciler. Üzerini mutlaka kapağını, şu ağız kısmını peçeteyle siliyoruz. Sildikten sonra hemen ters çeviriyorum. Şuradaki damlayan sos damladığı vakit eğer ki silinmezse bu defa tutmuyor. Evet. Bu şekilde soğuyana kadar kalacak. Ve şimdi hemen buradaki sostan bibere veriyorum. Bakın biber şu anda sosu istiyor. Haydi bakalım geliyor sos. Allah Allah. Aman ya Rabbi, bu nasıl bir güzellik. Sarımsaklı maydanozlu. Şifa niyetine. Güzel. Bu da herhalde bu da yeterli gibi duruyor. Bakalım buna da. Bol biberli. Of, güzel. Harika oldu. Önce biberler biraz kızardı. Ondan sonra sosu verildi. Buranın da tuzunu ekliyorum. Biberler acı olduğu için ekstradan acı biber vermiyorum. Sevgili seyirciler, burası şimdi bir 5 dakika kaynayacak. Bir 5-10 dakika. İnce doğranmış sarımsak yapacağım. Ve sonra da sosumuzun içerisine alacağız. 2 dakika sarımsakla kaynayacak. En son ocağı kapatırken de içerisine doğranmış maydanoz ekleyeceğim. Alıyorum direkt tencereye. Şu anda biber ve domates birlikte piştiler. Son bir taşımda böyle kaynasın ki sosumuz bozulmasın. Bir taşın kaynaması faydalıdır. Vay be. Küçük kavanozlara koymak lazım bunu. Çok güzel oldu. Sevgili seyirciler, harika böyle kıvamlandı da kaynaya. Şimdi burada hemen fırından biber geliyor. Biber almam lazım çok acil. Alarm geldi fırından. Oo, harika, biber geliyor. Patlıcanlar devam etmesi gerekiyor. Bakın sos için biberler kızardı. Soslu biber ve patlıcan yapıyoruz çünkü. Evet, burası hazır. Şimdi efendim sarımsağını da koydum. En son finalde ne dedik? İçerisine maydanozunu koyacağım. Maydanozunu koyuyor ve ocaktan hemen alacağım. Çünkü bu güzel acılı bir sos. Biberli, acılı. Allah Allah. Güzel, sarımsağın kokusu da geldi sevgili seyirciler. 2-3 dakika sarımsakla kaynatıyorum. Güzel bir aroması çıksın. Hem de bozulma yapmasın. Çünkü biraz pişmesinde fayda var. Artık ocağın altını kapatırken maydanozunu ekliyorum. Bu sos için. Güzel karıştırıyorum. Kış hazırlıkları bölümünde şu anda dondurucuya koyacaklarımdayım. Kırmızı biber ve yeşil biber doğruyorum. Küp küp doğrayacağım. Karıştıracağım bunları. Buzdolabı poşetlerine koyup dondurucuya alacağım. Sevgili seyirciler, tenceremin bir tanesini de domates sosa aldım. Tamam. Şimdi biberi de hemen dolduracağım ama baktım çünkü benim için şu anda bir patlıcanlı var fırında. Domates soslu patlıcanlıya domates sosundan ihtiyaç var. Bir de normal şu kalanı doldurayım istedim. Acele ediyorum. Biraz ondan böyle canım yanıyor ama olsun. Önemli değil. Buradaki acı biberli sosumuz, sarımsaklı biberli sosu küçüklere dolduruyorum sevgili seyirciler. Küçük kavanozlarda olsun. Çünkü tek seferde bunu bitirmek öyle kolay değil. Çünkü yoğun acı. Ondan dolayı acı biber aldım özellikle. Gündüzleyin alışveriş, akşama kadar da hazırlıklar sürdü. Ama evlerde de böyle. Sizler de evinizde hazırlarken aynı zaman yaşanıyor çünkü uzun sürüyor kış hazırlıkları. Evet, gel yavrum gel, sen de gel. Hiç kalmasın. Güzel.
böyle acılı bir makarna istiyorsanız sevgili seyirciler, kışın güzel bu sostan bir tane açıyorsunuz. Güzel böyle buram buram acılı sos. Allah! Oh. Düştü, kaşık düştü, korktum. Evet. Bunun kapağı attı. Bak döndürdüm. Döndürüp de çevirdiğin zaman dönüyorsa kapak attı. Bu kapağı tekrar kullanamayız. Tekrar siliyorum. Başka bir kapak alıyorum. Evet. Şimdi 3 tane küçük kavanozla acılı sos çıktı. 2 tane büyük, 3 tane küçük domates sos. Fırını hemen kontrol edeceğim. Patlıcanlar az kalmış. Patlıcanları da buradaki sosla buluşturacağım. Patlıcanı ve biberi. Sonra buradaki doğramış olduğumuz kırmızı biberleri sevgili seyirciler yeşil biberle birlikte buzdolabı poşetlerine koyup tek kullanımlık ya da biraz fazla koyup oradan üzerinden almalık da olur. Evet sevgili seyirciler, şimdi domates rendelerken domatesin şu baş kısmından incecik açıyorum. Şu dal kısmından. Sonra rendenin iri yeriyle domatesi rendeliyorum. Domatesi rendelerken şuradaki kabuk bölümü kalıyor. Hem de kabuğu gitmemiş oluyor böylelikle. Domatesler bakın görüyorsunuz kıpkırmızı. Ve şimdi domatesleri de şöyle bir yöntemle dondurucuya göndereceğim. Evet, şuradan dolduruyorum. Biraz da suyundan vereyim buraya. Suyu da lazım. Domates çorbasında falan çok güzel olur. Suyu ile birlikte rendelenmiş domates. Sevgili seyirciler, kapağını kapatıyorum. Ve dondurucuda yerini almak üzere hazırdır efendim. Ne dersiniz sevgili seyirciler? Güzel oldu değil mi? Şöyle koyalım, görünüz. Ve bu şekilde 5-6 tane yapıp hazırlayacağım. Tezgahımı toparlıyorum. Artık son final bölümü. Neler hazırladık hepsini birlikte göreceğiz. Sevgili seyirciler, fırından patlıcanlar, biberler çıktı. Şimdi ikisini de birleştirdim ve buradaki sosun içerisine patlıcanı, biberi döküyorum. Haydi bakalım. Gidiyor, gitti. Patlıcan, biber hepsi sosla şöyle bir kaynaması yeterli. Bir tık. Çünkü patlıcan, biber pişmiş. Sos kaynamış, kıvamlanmış. Ve sadece burada şöyle 1-2 dakika tıkırdaması, sosla haşır neşir olması yeterli olacak. Çok güzel oldu sevgili seyirciler. Bunun üzerine şöyle bir sarımsaklı yoğurt. Yaklaşık olarak 10 kilo domates kullandık bugün. 10 kilo domates, bir poşet, yarım kilo yakın acı biber, yarım kilo yakın sivri biber, 1 kilo kırmızı biber, yeşille birlikte karıştırılmış kış hazırlığında sevgili seyirciler. Bir sos hazırlıyoruz. O domates sosu biberle, kırmızı biberle soteleyip domatesi koyup kaynattık, püre yaptık. Oradan sonra ister patlıcanlı, ister kahvaltılık, acılı, biberli hepsini elde etmek mümkün. Şimdi patlıcanlar 1 dakika kaynadı. Kaynadıktan sonra şimdi haydi bakalım bismillah. Direkt alıyorum kavanozun içerisine. Bol biber, bol patlıcan. Kış için hazırlıklar tamam. Şef Oktay Usta'dan bugün sizlere kış hazırlıkları tarifleri geldi sevgili seyirciler. Uzun ve yorucu, zahmetli idi ama inşallah neticesi güzel olur. Hepimiz için inşallah. Sağlıkla, sıhhatle, güzel güzel ailemizle birlikte yiyelim. Ümit ediyoruz ki güzel güzel lezzetler sofralarınızda olsun. Bu niyetle yola çıktık. Efendim benden hazırlaması bu kadar. Sizlere de mutfakta kolaylıklar diliyorum. Zor ve zahmetli bir çalışma. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.